Tarih boyunca bazı isimler unutulmadı. Bazıları kitaplarda kaldı, bazıları mezar taşlarında. Fakat öyle bir isim var ki, yüzyıllardır zihinleri meşgul ediyor, efsane ile gerçeğin sınırında dolaşıyor. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Hayatında hiç anlam veremediğin bir şey oldu mu? Kaybettiğin bir iş, kapanan bir kapı, giden bir insan ve içinden neden diye sordun. İşte bugün konuşacağımız kişi tam da bu sorunun cevabının peşinde olan insanların hikayesidir. Hazreti Hızır aleyhisselam. Kimi onun hala yaşadığına ve dünyanın farklı yerlerinde insanlara yardım ettiğine inanıyor. Kimi ise bütün bunların bir efsaneden ibaret olduğunu düşünüyor. Peki nasıl oluyor da tek bir kişi hakkında bunca farklı anlatı ortaya çıkabiliyor? Ama daha da önemlisi, bu ismin ardına düştüğümüzde neden her birimiz kendimizi görünmeyen, bildiklerimizin ötesinde bir hakikat kapısında buluyoruz? Kur'an-ı Kerim'de ismi doğrudan geçmiyor aslında. Kehf suresinde Allah'ın katından ilim verilmiş bir kul olarak tanımlanıyor. Alimlerin çoğu bu zatın Hazreti Hızır olduğu konusunda hemfikir. Peki bu adam neden bu kadar önemli? Çünkü Kur'an'da bahsedilen bu kişi, peygamberlerin bile öğrencisi olduğu biri. Firavun'a meydan okuyan, denizi yaran Hazreti Musa gibi bir peygamber, bu zattan ders almak için yola çıkıyor. Hazreti Hızır'ın kimliği konusunda farklı görüşler var. Bir kısım alim, onu peygamber olarak kabul eder. Bir kısım ise veli. Ama şunu herkes kabul ediyor. Ona verilen ilme, ledün ilmi deniliyor ve bu sıradan bir ilim değil. Ledün ilmi, zahirin arkasındaki hakikatleri görebilmektir. Olayların sadece dış yüzüne değil, derindeki özüne bakabilmektir. Bunu şöyle düşün. Sen bir olaya bakıyorsun ve sadece o anı görüyorsun. Olayın öncesini bilmiyorsun. Sonrasında ne olacağını da bilmiyorsun. Hazreti Hızır ise aynı olaya bambaşka bir yerden bakıyor. Bizim zarar gördüğümüzü sandığımız bir şeyin aslında bizi koruduğunu, bizim haksızlık sandığımız bir olayın arkasında büyük bir hikmet bulunduğunu görebiliyor. İşte Hazreti Musa ile yaşadığı kıssanın merkezinde de tam olarak bu var. Görünenle gerçek arasındaki fark. Şimdi ismine gelelim. Hızır kelimesi Arapçada yeşillik ve canlılık anlamlarıyla ilişkilendirilir. Sahih hadislerde anlatıldığına göre kuru ve çorak bir yere oturduğunda o yerin yeşerdiği rivayet edilir. Bu yüzden ona Hızır denildiği söylenir. Fakat Hazreti Hızır hakkındaki gizem bununla bitmiyor. Asırlardır farklı toplumlarda ve farklı kültürlerde ilginç bir anlatı karşımıza çıkıyor. En zor anda ortaya çıkan, insana yol gösteren, işini gördükten sonra ise sessizce kaybolan gizemli bir yardımcı. Bu anlatılar birebir aynı değildir. Ancak bazı araştırmacılar insanlık hafızasında benzer bir motifi tekrar tekrar gördüğümüzü söyler. Peki bu sadece bir tesadüf mü? Yoksa insanlığın farklı dönemlerde hatırladığı ortak bir hakikatin izleri mi? Ve belki de en çok sorulan soru şu: Hazreti Hızır hala hayatta mı? Bu mesele yüzyıllardır İslam alimleri arasında tartışılmıştır. Bediüzzaman Said Nursi ise konuya farklı bir açıdan yaklaşır. Ona göre hayat sadece bizim bildiğimiz maddi hayattan ibaret değildir. Farklı hayat tabakaları vardır. Nasıl ki şehitler için Kur'an ölüler demeyin buyuruyorsa, Hazreti Hızır da bizim alışık olduğumuz hayatın dışında bir hayat tabakasında bulunabilir. Bu yüzden onunla ilgili anlatılar asırlardır devam eder. Peki eğer gerçekten böyleyse neden kendisini açıkça göstermiyor? Neden insanlar onu kesin olarak tanıyamıyor? Neden hep perde arkasında kalıyor? İşte bu soruların cevabı, Hazreti Hızır'a atfedilen o çok özel kavramda gizli, ledün ilmi. Ledün ilmini anlayabilmek için önce önemli bir noktayı kabul etmek gerekiyor. Bizim bildiğimiz bilgi
sebep ve sonuç üzerine kurulu. Bir olay olur, ardından başka bir olay gerçekleşir ve ortaya bir sonuç çıkar. Bu mantıklıdır, ölçülebilir ve insan aklıyla açıklanabilir. Fakat ledün ilmi farklıdır. Bu, Allah'ın dilediği kuluna doğrudan öğrettiği bilgidir. Ne bir kitaptan öğrenilir, ne de bir hocadan. Tamamen ilahi bir lütuftur. Kur'an'da bu durum şöyle anlatılır. Biz ona katımızdan bir rahmet verdik ve tarafımızdan bir ilim öğrettik. Bu, aslında sana net bir cevap sunmak yerine çok daha değerli bir kapıyı aralıyor. Görünenin arkasında başka bir gerçek var mı? Ve o gerçeği anlamak mümkün mü? İşte Hazreti Musa da tam bu soruyla yüzleşmek zorunda kaldı. Şimdi gelelim Hazreti Musa ile Hazreti Hızır kıssasına. Çünkü bu kıssa hem Kur'an'da hem de hadislerde yer alır ve üzerinde düşündükçe insanı hayrete düşüren pek çok ders barındırır. Bir gün Hazreti Musa İsrailoğullarına nasihat ediyordu. O sırada birisi ona şöyle sordu. Yeryüzünde senden daha bilgili biri var mı? Hazreti Musa, hayır diye cevap verdi. Bu, kendi döneminin en bilgili insanı olarak aslında doğal bir yanıttı. Ancak bu cevap, bilginin nihai kaynağının Allah olduğunu unutturan bir kibir emaresiydi. Bu durum üzerine Allah, ona eşsiz bir ders vermeyi murat etti. Çünkü Allah daha iyi bilir dememişti. Ve işte tam bu noktada insan aklının sınırlılığı ile ilahi bilginin genişliği arasındaki uçurum açığa çıktı. Belki sen de zaman zaman hayatındaki zorlu anlarda bu böyle olmaz, bu yanlış, bu adaletsiz dedin. Belki de Hazreti Musa gibi gördüğün şeyin tamamını gördüğünü sandın. İşte bu his o kıssanın tam kalbinde yatıyor. Ardından vahiy geldi. İki denizin birleştiği yerde kullarımdan bir kul var. Ona senin bilmediğin bilgiler öğrettim. Hazreti Musa hiç vakit kaybetmeden sordu. Onu nasıl bulacağım? Cevap ise oldukça dikkat çekiciydi. Yanına bir balık al. Onu nerede kaybedersen aradığın kişi oradadır. Bu ayrıntı aslında sıradan bir işaret değildi. Balık suya, yani ait olduğu yere dönecek, geldiği kaynağa kavuşacaktı. Bazı alimler bu işareti insanın hakikatin kaynağına yönelmesi ve ilahi bilginin menbaına dönüşü olarak yorumlamıştır. Bunun üzerine Hazreti Musa ve genç yardımcısı Yuşa yola çıktılar. Uzun süren bir yolculuğun ardından kayalık bir yerde dinlenmek için durdular. Bir süre sonra uykuya daldılar. Tam o esnada balık hareket etti. Sepetten çıktı ve denize doğru yol aldı. Fakat olan şey sıradan değildi. Balığın geçtiği yerde sanki su yarılıyor, onun için özel bir yol açılıyordu. Yuşa bu olaya şahit oldu. Ancak Hazreti Musa'yı uyandırmadı. Daha sonra yollarına devam ettiler. Saatler geçti. Nihayet Hazreti Musa, "Yemeğimizi getir. Bu yolculuk bizi epey yordu." dedi. İşte o anda Yuşa birden balığı hatırladı. Kayalığın yanında dinlendiğimiz sırada balık denize gitmişti. Bunu sana söylemeyi unuttum. Hazreti Musa hemen ayağa kalktı. İşte aradığımız yer tam orasıydı ve geldikleri yolu takip ederek geri döndüler. Kayalığa vardıklarında örtüsüne bürünmüş bir adamla karşılaştılar. Hazreti Musa ona selam verdi. Adam şaşkınlıkla, "Bu diyarda selam veren kim olabilir?" dedi. Hazreti Musa, "Ben Musa'yım." deyince adam sordu. "İsrailoğullarının Musa'sı mı?" "Evet." Ve bu cevapla birlikte tarihin en dikkat çekici öğrenci-öğretmen buluşmalarından biri başladı. Hazreti Hızır, daha ilk buluşmada Hazreti Musa'nın sıradan aklının sınırlarını zorlayacak bir uyarıda bulundu. "Sen benimle beraber olmaya asla sabredemezsin. Zira iç yüzünü bilmediğin hadiselerin ardındaki hikmeti nasıl idrak edeceksin?" Ancak Hazreti Musa'nın öğrenme arzusu öylesine güçlüydü ki, bilinen tüm sorgulama biçimlerini terk etmeye, gördüğü her şeyi hemen yargılamadan bekleme sabrına söz verdi. Artık bildiği dünyanın eşiğinden geçmeye hazırdı.
sabredeceğine söz vermişti. Gördüğü şeyleri hemen sorgulamayacak, açıklama istemeyecek ve bekleyecekti. Fakat birazdan yaşayacakları, insanın alıştığı bütün ölçüleri zorlayacaktı. Çünkü bazı hakikatler vardır ki dışarıdan bakıldığında yanlış gibi görünür. Hikmeti ise ancak sonradan anlaşılır. İlk test gemi. İlk olay gemide yaşandı. Hazreti Musa ve Hazreti Hızır bir gemiye bindiler. Geminin sahipleri Hazreti Hızır'ı tanıyordu. Bu yüzden onları hiçbir ücret almadan gemilerine kabul ettiler. Her şey son derece normal görünüyordu. Derken Hazreti Hızır eğildi. Geminin tahtalarından birini söktü ve gemide bir delik açtı. Hazreti Musa buna dayanamadı. Bizi ücretsiz taşıyan insanların gemisini mi deldin? Onları zarara uğratmak için mi yaptın bunu? Bu tepki son derece insani ve doğal görünüyordu. Çünkü olayın dış yüzüne bakıldığında ortada apaçık bir haksızlık yaşanmıştı. İnsanlar iyilik yapmış, karşılığında zarar görmüştü. Fakat Hazreti Hızır sadece şunu söyledi. Ben sana benimle birlikte sabredemezsin demedim mi? Hazreti Musa hatasını kabul etti, özür diledi ve yollarına devam ettiler. İkinci test. Çocuk. Bir süre sonra ikinci olay yaşandı. Sahilde çocuklar oynuyordu. Hazreti Hızır onların arasından bir çocuğa yaklaştı ve ilahi hikmetle kaderini değiştiren bir eylemde bulundu. Bu noktada bir an durup düşün. Bu sahne insan vicdanını en derinden sarsacak cinstendi. Karşılarında bir yetişkin değil, masum bir çocuk vardı. Hazreti Musa bu akıl almaz eylem karşısında daha fazla dayanamadı, öfkeyle haykırdı. Hiçbir suçu olmayan, masum bir cana kıydın. Bu yaptığın gerçekten affedilmez, çok büyük bir zulüm. Fakat aldığı cevap yine aynıydı. Ben sana sabredemezsin demedim mi? Bunun üzerine Hazreti Musa son kez söz verdi. Bir daha soru sormayacaktı. Eğer yine dayanamaz ve sorarsa ayrılmalarına itiraz etmeyecekti. Üçüncü test duvar. Sonra üçüncü olay yaşandı. Bir köye geldiler. Açtılar, yorgundular. İnsanlardan biraz yiyecek istediler. Fakat köy halkı onları geri çevirdi. Kapılar yüzlerine kapandı. Kimse yardım etmek istemedi. Tam köyden ayrılacakları sırada Hazreti Hızır yıkılmak üzere olan bir duvar fark etti. Durdu ve o duvarı onarmaya başladı. Üstelik hiçbir karşılık beklemeden. Hazreti Musa artık soru sormayacağına söz vermişti. Ama buna da dayanamadı. Bizi aç bırakan, bize bir lokma ekmeği çok gören insanlar için çalıştın. En azından bunun karşılığında bir ücret isteyebilirdin. İşte o anda tüm olayların düğüm noktasına gelindiğinde Hazreti Hızır vakur bir edayla durdu. Ağır adımlarla oturdu ve artık ayrılık vakti geldi diyerek tüm sır perdelerini aralamaya, yaşanan her şeyi tek tek büyük bir hikmetle açıklamaya başladı. Havada bir ağırlık vardı. 3 olay, 3 sessizlik, 3 sabırsızlık ve şimdi bütün soruların cevabı. Geminin hikmeti. Geminin sahipleri yoksul insanlardı. İleride ise sağlam gördüğü her gemiye el koyan zalim bir hükümdar vardı. Ben gemiyi kusurlu hale getirdim ki onların ekmek teknesi ellerinden alınmasın. Çocuğun hikmeti. O çocuğun anne ve babası salih insanlardı. Lakin Allah'ın bana bildirmesiyle gördüm ki o çocuk büyüdüğünde anne babasını inkara sürükleyecek, kalplerini isyanla dolduracaktı. Rableri ise onlara onun yerine hayırlı, tertemiz bir evlat nasip edecekti. Duvarın hikmeti. O duvarın altında 2 yetim çocuğa ait bir hazine bulunuyordu. Babaları da salih bir insandı. Eğer duvar yıkılsaydı, insanlar hazineyi bulacak ve çocukların hakkını alacaktı. Bu yüzden duvarı sağlamlaştırdım. Çocuklar büyüsün, vakti geldiğinde kendi hazinelerine kendileri ulaşsın diye. Her açıklamayla birlikte dünyanın tamamı yeniden kuruluyordu. Zarar sandığın şey koruyucuydu. Zulüm sandığın şey rahmetti. Nankörlük sandığın şey
saklı bir emanetti. Sonra Hazreti Hızır bütün kıssanın özünü oluşturan o cümleyi söyledi. Bunların hiçbirini kendi isteğimle yapmadım. Yani görünenin ötesindeki hikmet, Hazreti Hızır'ın kendi iradesiyle değil, doğrudan Allah'ın lütfu ve bildirmesiyle açığa çıkmıştı. Bu, insan aklının sınırlarını aşan, ilahi bir iradenin tecellisiydi. Şimdi bir an dur ve düşün. Bu üç olay, aslında hayatımızda cevap bulamadığımız pek çok sorunun özeti gibidir. Kaybettiğimiz işler, kapanan kapılar, beklenmedik ayrılıklar, hastalıklar ve hayal kırıklıkları. Bazen başımıza gelen şey sadece bir zarar gibi görünür. Tıpkı gemide açılan o delik gibi. Ama biz yolun sonunu göremeyiz. Belki de o delik açılmasaydı, biraz ileride bekleyen daha büyük bir felaket her şeyi elimizden alacaktı. Hazreti Hızır'ın hayatta olup olmadığı sorusuyla karşılaştığımızda, genellikle iki uçlu bir tepkiyle karşılaşırız. Kimisi, elbette, o hala aramızda, görünmeden yardım eli uzatıyor derken, kimisi, bu imkansız, bilimsel olarak mümkün değil, diyerek kesin bir dille karşı çıkar. Aslında ikisi de oldukça hızlı verilmiş cevaplar. Çünkü alimler bu meseleyi yüzyıllardır tartışıyor. Konunun içine girdikçe de sandığından daha derin ve katmanlı bir mesele olduğunu görüyorsun. Önce Hazreti Hızır'ın hayatta olduğunu söyleyenlerin görüşüne bakalım. İbn Abbas radıyallahu anh'dan nakledilen bir rivayete göre Hazreti Hızır, Hazreti Adem'in defnine katılan kişidir. Bu hizmeti sebebiyle de Allah ona kıyamete kadar yaşama izni vermiştir. Rivayet zayıf kabul edilse de bu görüşü savunanların dayanaklarından biridir. Bir başka dayanak ise Kehf suresindeki anlatımdır. Hazreti Hızır, yaptıklarını kendisine öğretilen özel bir ilimle gerçekleştirdiğini söyler. Bu ilmin ve görevin devam ettiğini düşünenler, onun da hayatta olduğunu savunur. Bediüzzaman Said Nursi'nin yaklaşımı ise daha sistemlidir. Hayatı 4 farklı tabakada ele alır. Birincisi, bizim yaşadığımız hayat. İkincisi, şehitlerin hayatı. Üçüncüsü, Hazreti İsa ve Hazreti İdris gibi farklı bir yaşam boyutunda bulunan peygamberlerin hayatı. Dördüncüsü ise Hazreti Hızır ve Hazreti İlyas'ın hayatıdır. Bu anlayışa göre onlar bizim bildiğimiz zaman ve mekan kurallarına bağlı değildir. Diğer görüşe göre ise Hazreti Hızır vefat etmiştir. Bu görüşü savunanlar şöyle der: eğer hayatta olsaydı, Peygamber Efendimizin yanına gelir, ona iman eder ve ümmeti içinde yer alırdı. Bunun gerçekleşmemiş olması, vefat ettiğine delil kabul edilir. Elbette buna verilen farklı cevaplar da vardır. Bu yüzden bu görüş de azımsanacak kadar zayıf değildir. Fakat belki de asıl mesele, yüzyıllardır süren bu tartışmanın kendisi değildir. Çünkü tarih boyunca en zor anında beklemediği bir yardım gören, insanların anlattığı yüzlerce olay vardır. Kimliği bilinmeyen bir insan çıkar, bir çıkış yolu gösterir ve kaybolur gider. Bunların tamamına hurafe demek kolaydır. Ama tamamını kesin gerçek kabul etmek de acelecilik olur. Peki ikisinin arasında bir yer olabilir mi? Belki de Allah'ın bu konuyu kesin şekilde açıklamamasında bir hikmet vardır. Çünkü insanlar Hazreti Hızır şurada bulunur diye kesin bir bilgiye sahip olsaydı, belki de doğrudan Allah'a yönelmek yerine onu aramaya başlardı. Oysa belirsizlik insanı Allah'a yöneltiyor. Şimdi burada dikkatli olmak gerekiyor. Hazreti Hızır'la ilgili anlatılan bütün rivayetler aynı derecede güvenilir değil. Bir kısmı hadis kaynaklarında yer alırken, bir kısmı tasavvuf büyüklerinin aktarımlarında, bir kısmı da halk arasında anlatılan hikayelerde geçiyor. Bu yüzden hepsini aynı kefeye koymamak lazım. Ama bazı rivayetler gerçekten dikkat çekici. İbrahim bin Edhem Hazretleri, tasavvuf tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Kendi hayatını anlattığı bazı nakillerde, çölde karşılaştığı bir yabancının
ona önemli bir öğütte bulunduğu anlatılır. Bazı kaynaklar bu kişinin Hazreti Hızır olduğunu söyler. Benzer bir rivayet Bayezid-i Bistami hakkında da vardır. Onun için Hazreti Hızır ile yürüdü denilmiştir. Tasavvuf geleneğinde bir de makamı Hızır diye bilinen bir kavram vardır. Bu anlayışa göre bazı veliler belirli manevi derecelere ulaştıklarında Hazreti Hızır'dan ders alırlar. Yani her Hızır'ı gördüm beyanı, doğrudan Hazreti Hızır'ın kendisiyle gerçekleşmiş bir karşılaşma anlamına gelmeyebilir. Ve şimdi, belki de tüm hikayenin en çarpıcı anına geliyoruz. Bir adam var. Gece gündüz Allah'ı zikrediyor, ibadetini aksatmıyor, samimiyetle dua ediyor. Bir gün şeytan o adama sinsice vesvese verdi. Bu kadar Allah diyorsun, peki hiç cevap aldın mı? Rabbin sana bir kez olsun, buyur kulum, dedi mi? Adamın içine şüphe düştü. Zikri bıraktı. O gece rüyasında Hazreti Hızır'ı gördü. Neden zikri bıraktın? Diye sordu Hızır. Adam içini kemiren şüpheyi anlattı. Bunun üzerine Hazreti Hızır'ın cevabı netti. Senin Allah demen zaten Allah'ın sana buyur kulum demesidir. Bu söz üzerinde biraz düşünmek gerekiyor. Çoğumuz dua ettiğimizde hemen bir karşılık görmek istiyoruz. Bir işaret gelsin, bir kapı açılsın, hayatımız değişsin istiyoruz. Ama bazen işaret duanın kendisidir. Çünkü insanın Rabbine yönelmesi bile başlı başına bir nimettir. Dua etme isteği kalbine düşüyorsa bunun da bir anlamı vardır. Bazen bir insan hayatına girer, tek bir söz söyler ve gider. Fakat o söz senin bütün yolunu değiştirir. Hazreti Hızır'ın hayatından aslında ne anlıyoruz? Bu sadece geçmişte yaşanmış bir kıssa değil. Çünkü o üç olay, yani gemi, çocuk ve duvar hikayesi, bugün hala farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Bir işini kaybediyorsun, kapı yüzüne kapanıyor ve içinden aynı soru geçiyor. Neden? Belki de o işin içinde seni yıpratacak, fark etmediğin bir tehlike vardı. Belki o kapı kapanmasa sen başka bir yöne hiç dönmeyecektin bile. Bir ilişki bitiyor. Çok sevdiğin, emek verdiğin biri hayatından çıkıyor. Yine aynı soru. Neden? Belki o yol devam etseydi, yıllar sonra çok daha ağır bir bedel ödeyecektin. Bu sözleri dışarıdan söylemek kolaydır. Ama insan, acının tam ortasındayken aynı netlikte görmek çoğu zaman imkansızdır. Hazreti Musa bile o anların hikmetini hemen kavrayamadı. Peygamber olmasına rağmen sorular sordu, zorlandı ve anlamak için zamanın geçmesini beklemek zorunda kaldı. Aslında çoğu zaman biz de ancak geriye dönüp baktığımızda parçaları birleştirebiliyoruz. Bediüzzaman Said Nursi'nin bu konudaki bir tespiti dikkat çekicidir. Bazen şer gibi görünen şeylerin içinde hayır, hayır gibi görünen şeylerin içinde de şer olabilir. Ama insan çoğu zaman sadece görünen yüzü okur. Hazreti Hızır kıssasında anlatılan ledün ilmi de tam olarak bunu ifade eder. Yani olayların dış yüzünü değil, arkasındaki hikmeti bilmek. Peki bunun bizim hayatımızdaki karşılığı ne? Birincisi, anlam veremediğin anlarda hemen paniğe kapılmamak. Hazreti Musa her şeyi hemen anlamadı ama yola devam etti. Sorular sordu ama süreci tamamen terk etmedi. İkincisi, yardımın farklı şekillerde gelebileceğini kabul etmek. Bazen bir insanla, bazen bir olayla, bazen de beklenmedik bir kapı kapanışıyla yön değiştirirsin. En sıradan görünen an, en büyük kırılma noktası olabilir. Üçüncüsü, bağını koparmamak. Zor zamanlarda tamamen dağılmak yerine sabretmek ve devam etmek, insanı daha güçlü bir zeminde tutar. Hazreti Hızır'la karşılaşmak, bazılarına göre Allah'ın takdir ettiği özel bir durumdur. Ama bundan daha önemli bir mesele var. İnsan, bu hikayeden kendi kalbini nasıl inşa eder? Bunun yolu, kalbi temiz tutmaktan, samimiyetten ve sürekli anlam arayışından geçer. En önemlisi de Allah ile bağı koparmamaktır.
Çünkü Hazreti Hızır da nihayetinde bir vesiledir. Asıl olan, bütün hikmeti yönetenle kurulan bağdır. Bu videoyu sonuna kadar izlediysen, bu ilgin tesadüf değil. Muhtemelen sen de hayatında anlam veremediğin bazı kapanışların, bazı beklenmedik dönüşümlerin izini sürüyorsun. Hazreti Hızır kıssası, sana hazır bir cevap sunmak yerine çok daha değerli bir anahtarı fısıldıyor. Bilinmeyene karşı sormaya devam etmek, teslimiyetle beklemek ve her anın ardındaki hikmeti aramaktan vazgeçmemek, başlı başına büyük bir kıymettir. Eğer bu video sende bir şeyler uyandırdıysa, aşağıya düşüncelerini yazmanı çok isterim. Hayatında yaşadığın ve sonradan anlamlandırabildiğin bir olay var mı? Yorumlarda paylaş. Kanala abone olmayı da unutma. Bu tür derin ve anlamlı konuları her hafta ele alıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.